Bazı türler başka kolonilere saldırır, larvaları çalar ve büyüdüklerinde onları köle gibi çalıştırırlar. Bu, doğadaki en ilginç kölelik örneklerinden biridir. Düşünün, dünyadaki karıncaların toplam ağırlığı, insan nüfusunun ağırlığını neredeyse geçiyor. Onlar, küçücük bedenleriyle sessizce yanımızda yaşıyor ama aslında görünmez bir imparatorluğa sahipler. Dünya üzerinde bilinen 12 binden fazla karınca türü vardır. Kutup bölgeleri hariç her yerde yaşayabilirler. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Bu, bir insanın tek başına bir arabayı kaldırabilmesi gibi olağanüstü bir güçtür. Onların bu dayanıklılığı ve çalışkanlığı milyonlarca yıldır doğada ayakta kalmalarını sağlamıştır. Bazı türler çölde kumun altında serin kalmak için özel yuvalar kurar. Bazıları Amazon ormanlarında sel baskınlarından korunmak için birlikte canlı sal oluşturur ve su üzerinde yüzer. Yani karıncalar yalnızca karada değil, suda da hayatta kalmayı başarır. Karıncaların kolonileri adeta küçük devletler gibidir. Her bireyin bir görevi vardır ve kimse bu görevi aksatmaz. Kraliçe karınca sadece yumurtlamakla görevlidir. İşçiler beslenme, temizlik ve bakım işlerini yapar. Asker karıncalar ise koloniyi savunurlar. Bazı türler tarım yapar. Yaprak kesen karıncalar kestikleri yaprakları yuvalarına taşır ve bunları mantar yetiştirmek için kullanırlar. Bazı karınca türleri ise adeta hayvancılık yaparlar. Yaprak bitlerini besleyerek onlardan tatlı bir sıvı olan bal özü elde ederler. Bu özellikleriyle karıncaların aslında kendi uygarlıklarını kurduklarını söyleyebiliriz. Ve daha da ilginci, bazı türlerin kolonileri milyonlarca bireyden oluşabilir. Bu kadar büyük bir toplulukta bile görev dağılımı şaşmaz, herkes aynı düzeni kusursuz şekilde takip eder. Karıncalar birbirleriyle feromon adı verilen kimyasal kokularla haberleşirler. Bir yiyecek kaynağı bulunduğunda işçi karınca geri dönerken koku izi bırakır. Bu izi takip eden diğer karıncalar aynı kaynağa ulaşırlar. Böylece kısa sürede yüzlerce karınca tek bir çizgi halinde aynı noktaya yönelir. Karıncaların işbirliği o kadar güçlüdür ki yüzlercesi bir araya gelerek köprü ya da sal oluşturabilirler. Bazı deneylerde ise karıncaların labirent çözebildiği ve en kısa yolu bulabildiği görülmüştür. Bilim dünyasında kullanılan bazı bilgisayar algoritmaları karınca davranışlarından esinlenerek geliştirilmiştir. Üstelik karıncalar yalnızca kokularla değil, dokunma ve titreşimlerle de iletişim kurarlar. Hatta bazı türler birbirlerini vücutlarına vurarak adeta alarm sinyali gönderir. Karıncaların dünyasında insanı hayrete düşüren davranışlar vardır. Bazı türler başka kolonilere saldırır, larvaları çalar ve büyüdüklerinde onları köle gibi çalıştırırlar. Bu, doğadaki en ilginç kölelik örneklerinden biridir. Savaş karıncaları olarak bilinen bazı türler ise binlerce bireyden oluşan ordular halinde hareket ederler. Önlerine çıkan canlıları yok ederler. Bazı asker karıncaların çeneleri o kadar güçlüdür ki bazı kabileler bu karıncaları doğal dikiş iğnesi olarak kullanırlar. Karınca vücudu yaranın üzerine kapatılır, çenesiyle yarası tutturulur ve vücudu kopartılarak doğal bir dikiş yapılır. En etkileyici davranışlarından biri de canlı köprülerdir. Karıncalar vücutlarını birbirine kenetleyerek diğerlerinin geçebileceği köprüler kurar. Bu köprüler mühendislik harikasıdır ve karıncaların işbirliği gücünü gözler önüne serer. Ayrıca bal karıncaları olarak bilinen bir tür vardır. Bu karıncaların bazı bireyleri yuvalarında adeta canlı depo haline gelir. Karıncalar onları şişirerek bal özünü depolar.
Diğerleri aç kaldığında bu canlı depo karıncalardan besin alır. Karıncalar doğanın en başarılı işbirliği sistemlerinden birini temsil eder. Fedakarlıkları, sabırları ve görev bilinciyle adeta doğanın yaşayan mühendisleridir. İnsanlık, lojistikten yapay zekaya kadar birçok alanda karınca davranışlarından ilham almıştır. Onların düzeni bizlere birlikte hareket etmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Hatta modern savaş stratejilerinde bile karınca ordularının taktiklerinden ilham alındığı bilinir. Bir hedefi çevreleyip birlikte saldırma yöntemleri askeri stratejilerde model alınmıştır. Ancak tüm bu muhteşem düzen günümüzde tehdit altında. Tarım ilaçları, iklim değişikliği, orman yangınları ve habitat kaybı milyonlarca karıncayı yok ediyor. Oysa karıncalar toprağı havalandırarak verimli hale getirir ve ekosistemin dengesini korur. Onların yok olması yalnızca bir böcek türünün kaybolması değil, tüm doğanın dengesinin bozulması anlamına gelir. Karıncalar küçücük bedenleriyle koca bir uygarlık kurmuşlardır. Onlar sessizce yanımızda yaşar ama dünyayı değiştirecek güce sahiptirler. Karıncalar bize işbirliği, fedakarlık ve sabır konusunda çok şey öğretir. Belki de onlara daha dikkatli bakmamızın zamanı gelmiştir. Siz karıncaların hangi özelliğini beğendiniz? Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda buluştuğumuzdan emin olalım.